Evet arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra beraberiz tekrardan. Biraz ayrılık oldu. Bunun sebebi öncelikle benim 10 günlük bir yurt dışı planım vardı. O süreçte de Cafer'in de fuarı falan vardı. Sonrasında geldikten sonra da bir 5 gündür falan Antalya inanılmaz sel götürüyor. İnanılmaz bir yağmur. Yani video çekecek ne ortam ne şartlar vardı. Evden bile zor çıktık. Hatta 2-3 gün evden çıkmadık. Zaten haberlerden takip etmişsinizdir. Şimdi lafı çok uzatmadan size yeni sürprizimizi gösterelim. Gerçekten çok uğraştık, çok araştırdık. Ejder'in sayılı siyah dişisi var yaşayan. Biz de bunu bulabilmek için çok uğraştık. İsterseniz şimdi onun başına geçelim. Onun hayat hikayesini anlatalım. Hem size güzel görseller gösterelim. Hem de dişi hakkındaki planlarımızı, görüşlerimizi, yorumlarımızı sizlere söyleyelim. Bir de arkadaşlar unutmadan kanala döndükten sonra bizim için uzun bir süreç gerekiyor. Çünkü çok ara verdik. O topladığımız bizim kitlemiz bizden çok uzaklaştı. Bu konuda sizden yardım bekliyoruz, destek bekliyoruz. Videoları hem beğenip hem yorum atarsanız, görüşlerinizi bildirirseniz video daha çok etkileşim alacak. Bu da bizim tekrardan toparlanmamızı daha hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Cafer sen de el salla, videoya geçelim. Evet, merhaba. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Evet. Cafer geç istersen sen. Ejder'in siyah kızı. Aferin kızım. İsmi yok. İsmini daha koymadık. Hemen ufak bir şekilde Gel bakalım. Gel bakalım buraya. Gel. Atla bakalım. Gel. evet ufak bir şekilde arkadaşlar hemen bir hikayesinden bahsedelim. Ben şöyle anlatayım. Kaç yaşında Cafer bu? Gomis 5. 5, ikisi. Şimdi arkadaşlar 3,5 lira ya. Gomis'in hem anneden hem babadan kardeşi. Ama Bir batım sonrası. bir batım sonrası, yani karın kardeşi değil. Aynı eşleşmeyi biz tekrardan yaptık. Bir batım sonra bunlar çıktı. Bunu da tesadüfen Ulaş'ta bir gün oturuyoruz. Böyle işte hani eski verdiğimiz köpekçi abilerimizden hani kimde ne var ne yok diye böyle araştırma içerisine girdik. Ondan sonra bu zaten aklımızdaydı. Yavruyken de çok güzel bir görseli vardı. Hatta bizde hala fotoğrafı var bizim bahçede. Bundan çok güzel yani çok ümit ettik zaten. Daha sonrasında nasıl olduğunu öğrenmek için abimizi aradığımızda o da artık yani bu işi bıraktığını ve emaneten bir yere verdiğini söyledi bize. Tam öyle değil. Sen konuştun gerçi ama. Aynen arkadaşlar, ben iletişime geçtim. Buradan Bursa'dan Serdar abiye de çok teşekkür ediyoruz. Bu dişiyi yaklaşık 40-50 günlükken aldı. Bu zamana kadar emek verdi. Baktı, büyüttü ve şu an üretmemiz için de bize destek olarak gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz. Serdar abi bir türlü çiftleştirememiş arkadaşlar bunu. Yani erkeklere karşı çok sertmiş. Gelen erkekle eşleşmek yerine sürekli bir boğuş şeyine giriyormuş.
psikolojisine giriyormuş. Bir türlü eşleştirememiş. Sonrasında bir arkadaşına emaneten veriyor. Sonrasında orada da kendi kendine hani istemedikleri bir köpekle eşleşiyor. Hani bilinçli bir eşleşme olmuyor. Sonrasında yavruları sağda solda doğuruyor. Tabii kimse bilmiyor yavru olduğunu. Yavruları ölüyor. Yavrudan çıkmış bir dişi arkadaşlar. Şu an bayağı bakımsız. Zaten görüyorsunuz. Siyah olduğu için çok belli etmiyor ama yani potansiyelinin şu an çok altında. O şekilde biz de iletişime geçtik. Geldi Tabii. bize. Onu da getiren arkadaşımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bizi kırmadı. Bize ismi de olmayınca bir şey telaffuz edemiyorum yani. Ejder'in kızını bize ulaştırdı. Ona da buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Murat kardeşimize teşekkür ediyoruz. Şimdi artık birazcık toparlama sürecine gireceğiz bunu. Şimdi aldığımız köpekler, yani geriye aldığımız köpekler Rüzgar'dan, Yavuz haricinde Rüzgar olsun, siyah dişimiz olsun bakımsız bir şekilde geldiler bize. Ama tabii ki biz onları en kısa sürede iyi bir bakımla, ilaç takviyeleriyle en kısa sürede toparlayacağız. İstersen Caf bir şey al, zincir al, şöyle bir yürüyüş yapalım. Hem yürüyüş yaparken gezdirmiş oluruz. Gezdirme ipimiz de vardı arkadaşlar da ben kendi evimin deposunda unutmuşum. Ya arkadaşlar şu an inanın düzen yok burada. Yani Zerdava'yı bile şuraya çok güzel yer yapmıştık Zerdava'ya. Burayı mahvetmiş. Burayı tekrar temizlememiz lazım. Yani köpeklerin ikisi Cafer'in evinin önünde. Şimdi ikisi buraya geldi. Yani düzen yok. Düzen olması için de şu an maddiyat gerekli. Videoların çok izlenmesi lazım. Videoların izlenmesi lazım. İzlenmeler de çok düşük. Zaten kanalın para kazanması da açık değildi. Yeni şartlar yerine geliyor. Yeni açıldı. Bu süreçte destekleriniz gerekiyor. Tabii ki biz elimizden geldiğince yapabildiklerimizi yapıyoruz ama bir düzen oturtmak Çok zor yaramaz bu arkadaşlar. dişi ya. Gerçekten Biraz hareketli değil mi? evet, çok yaramaz. Dur kızım bir dur. Arkadaşlar 3-3,5 yaşında ama hiç 3,5 var mıdır Cafer ya? Vardır ya. Var mıdır? Gomis zaten 5 yaşında. 5'e geliyor aynen. Yani hemen hemen 3-3,5 arası bir yaşta. Ama bir kere doğum yaptığı için hiç yıpranmamış. Gerçekten zımba gibi. Şu tarafa gidelim istersen, arkaya doğru. Tamam. Arkadaşlar yeni mikrofonlarla da ses kalitesi bir farklılık gösterdi mi acaba? Gel. Onu da gel. değerlendirirseniz seviniriz. Köpeğin siyah dişin hiç yabancılığı yok. Yani daha dün akşam gelmesine rağmen sanki yıllardır biz bakıyormuşuz gibi hareketleri var. Şuradan geçelim. Gel. Gel birazdan vereceğiz yemek, gel. Dün akşam geldi arkadaşlar. Gel kızım, gel. Gel kızım. Gel. Yok. Gel kızım. Allah Allah ya. Şimdi arkadaşlar yavaştan genel özelliklerinden, neler beklediğimizden, kime eş olacağından bahsedelim Cafer'le beraber. Şimdi öncelikle genel özellikleri çok büyük bir dişi değil arkadaşlar. Evet. Yani bir Hürrem gibi ebatlarda bir dişi değil. Ama gerçekten hatasız bir dişi. Damızlık vasıflarını yansıtan bir dişi. Şimdi siyah olduğu için kasası çok belli olmaya olabilir. Ama biz canlı gördüğümüz için bu kadar bakım eksiğine rağmen güzel kasalı bir dişi. Basarları çok iyi, kitap gibi. Önü güzel,
ağız yapısı benim en çok hoşuma giden yerlerinden biri. Çünkü o sarkık ağız yapısını çok sevmiyoruz Cafer'le beraber. Üretimlerde de en fazla dikkat ettiğimiz şeylerden biri bu. Ama bu dişinin ağız yapısı biraz daha toplu. Ön döşü çok güzel. Renk uyumu çok iyi. Çok fazla böyle beyazlığı yok. Eksilerine de geçelim. Eksilerini sen söyle istersen Cafer. Arkadaşlar biliyorsunuz bizi. Bizim bir şeyimiz varsa, malımız varsa artısı, eksisi neyse bunu açık yüreklilikle size söylemekten çekinmiyoruz. Yandan şöyle bir al bakalım poz. Biraz ses yap oradan. Haydi kızıma. Haydi kızıma. Yani fiziğini net bir şekilde görsünler diye. Evet, yani Kuyruk şu an tutuşu. başka köpek olmadığı için çok fazla kuyruk tutuş pozisyonu da vermediği için Cafer bu şekilde destekliyor şu an. Yani yarışma duruşu arkadaşlar bu. Aynen. Bu konuya takık olanlar da var. Yani niye köpeğin kuyruğunu kaldırıyorsunuz işte bırakın kendi diksin falan. Kaldırıyor zaten. Şuradan bak dururken indirir. Evet. Bak şöyle yürüteyim kaldırır. Yani bu bak yürüsün. Bak yürürken kaldırıyor zaten. Evet. Sıkıntı yok. Bazı köpekler arkadaşlar durduğunda, hareketsiz kaldığında kuyruğu otomatikman indiriyorlar. Kısım. Gel. Bu şey çok güzel. Hı? Bu ışık burası çok güzel. Bura mı? Siyah dur rengi kızım, de çok dur güzel şimdi. çıkıyor şu an. Dur şimdi ha. Bu şekilde. Çok germe ama köpeği. Tamam rahat bırakıyorum. Aynen. Eksikleri neler? Valla benim samimi görüşüm fiziksel olarak daha büyük bekliyordum. Kafamda daha büyük canlanmıştı. Çünkü gelen fotoğraflarda ya bakımlı hali olduğu için ama ne kadar baksak da şimdi bizim gözümüz bir Hürrem'e alışmış. Onun haricinde kendi annesi Yağmur da gerçekten büyük ebatlarda bir köpekti. Evet. Arkadaşlar Ejder, Gomis, Yavuz, Rüzgar gibi köpekleri görünce yani insanın bir tık çıtası yükseliyor. Ama bizi en çok sevindiren olay şu, fiziksel bir hatası yok köpeğin, Ulaş'a dediği gibi. Zaten dişlerde her zaman şunu söylüyoruz. Hiçbir zaman fiziksel özelliklerinden büyüklük, ebatlık anlamı önemli değil. Altından çıkacak yavru bizim için çok önemli. O yüzden dişide boy, poz, kalınlık çok da fark etmiyor. Çünkü biz ne dişilerden neler ürettik bunu Evet. çok iyi biliyoruz. Büyük köpeklerin arkadaşlar, o dev köpeklerin her zaman anneleri çok iri olmayan köpeklerdir genelde. Tabii ki iri dişiler fark yaratıyor. Ama soy bence gen aktarımı Evet, soy. çok daha önemli dişide. Çünkü bizim de başımıza geldi çoğu kez. Mesela şöyle bir şey var bizde. Damızlık vasıflı köpekler vardır arkadaşlar. Hani gerçekten böyle sizi ileriye taşıyan. Mesela bizde Ejder kendisi çok devasa bir köpekti. Ama Ejder'in altından Ejder'in mesela Yavuz 80 santim, 81 santim maksimum. Ejder 88-90 santim arkadaşlar. Ejder ile Yavuz'un arasında bayağı bir fark vardı. Bize sorun hangi köpeği damızlık kullanırsınız? Biz Yavuz'u damızlık kullanırız. Yani çünkü biz altından çıkacak köpeklere bakarak damızlık vasfını belirliyoruz. Ejder için çok iyi dişiler gerekiyordu. Tabii ben şimdi bak kendi görüşümü söylüyorum size. Ben Ejder'i hiçbir şekilde damızlık vasfı olarak görmüyorum. Yani Ejder'de sürpriz yavru çıkabiliyor. Evet Gomis çıktı. Ama yani parmakla sayarım Ejder'in iyi yavrularını. Ama yavrusunun yavrusundan alıyoruz mesela o soyu. Evet. Ama Yavuz'u daha Yavuz'un ben 85 santim altı yavrusunu görmedim. Bakın kendisi 80 santim 85 artı yavru atıyor. Onun haricinde standart bir kalınlık atıyor. Standart bir boy atıyor. O yüzden Yavuz'u hangi dişiyle eşlersek eşleyelim hep tam verim aldık arkadaşlar. Yani %80'in altına inmedik Yavuz eşleşmelerinde. Evet. O yüzden bizim her zaman en iyi damızlığımız bu zamana kadar gelmiş geçmiş Yavuz oldu. O yüzden de bu Ejder'in kızını az önce bir şey söyledim. Ejder'in yavrusundan iyi yavrular aldık biz. O yüzden direkt burada, Ejder'den değil de yavrusunun yavrusundan. Yavrusunun yavrusundan. Mesela Gomis. Evet. Gomis'in bir kızı var. Evet maşallah. Maşallah çok onu dillendirmek istemiyoruz. Evet Umut da biraz hassas. Evet Umut o konuda biraz hassas. Haklı da. Gerçekten evet. Çocuğun hangi köpeğini video çekersek çekelim. Öyle bir talihsizlik oldu arkadaşlar. Evet. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Şimdi normalde biz böyle nazara falan böyle çok fazla hani evet var ama böyle çok fazla böyle bu tarz olayları yormuyorduk ama yani Umut'un öyle bir şanssızlığı var ki Gomis'i video çektik. Gomis'in başına gelmeyen kalmadı. Orada Yavuz'un kızı vardı. Yavuz'un kızını videoya çektik. Başına gelmeyen kalmadı. 4 günlük yavruları video çektik.
Hatta bu dişi de vardı o yavruların içinde. O yavruların başına gelen kalmadı. Umut da ondan sonra böyle bir karar aldı. Kardeşim dedi, artık size video falan yok. Biz de saygı duyuyoruz. Biz tabii canlı olarak gidip görüyoruz ama video çekimlerinde falan çok fazla kullanmıyoruz. Gomisi olsun, Gomis'in kızı olsun. Öyle bir anekdotla geçelim. Bunu direkt anlamışsınızdır zaten. Kızan zamanında Yavuz'a eş olarak kullanacağız. Ben güzel yavrular bekliyorum çünkü soyunu bildiğimiz bir dişi. Umut'un tarafı da, yani Umut'un soyunun tarafı da gerçekten iri ve yüksek. Hani bizim taraf da kalın ve iri. Umut'un Yağmur diye bir dişi vardı. Onunla gerçekten güzel bir kan hattı tuttu. Yine oradan yeni bir star üretme planımız var. Evet. Ama her ne olursa olsun, yani buna Ulaş da katılacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu yavru işleri kısmet işleri. Evet. Gerçekten şans işleri. Yani aynı dişiyi 100 kere aynı köpekle eşleseniz o çıkan bir yavruyu yine de elde edemiyorsunuz. Aynen öyle. Bu nadiren, yani hayatınız boyunca taş çatlasın 2-3 tane nadir köpek Ya elde en basitinden edebilirsiniz. Ejder ya. Ejder arkadaşlar, Ejder'in annesi bu köpeğin yarısı kadardı. Evet. Yani gerçekten yarısı kadardı. Babası desen 80 santim zor vardı. Babası aynı zamanda akraba evliliği, hani yani tam damızlık budur diyeceğim bir köpek de değildi. Ama 8 yavrum 9 yavrum oldu. 2 tanesi yaşadı. Bir tane erkek yaşadı. O da Ejder oldu. Yani bu işler gerçekten bizim Cafer'le istediğimiz izlenimlerimiz her zaman kalp işi. Eni kişi kalp işi diyoruz. Bizim güzel bir lafımız var. Tabii ki yani gidip böyle potansiyeli olmayan köpekleri eşledikten sonra onlardan da çok iyi yavrular çıkmasını bekleyemezsin ama o yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra biraz da şansa kalıyor olay. Kesinlikle. Şans ya. İyi bakım. Yani Enik yavrular büyütmeyi de doğduktan özledik sonra ama da ya. iyi bakım. Hı? Enik büyütmeyi de, o heyecanı da Evet, özledim. kesinlikle özledik. Yani ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir ejder daha arkadaşlar çok zor üretiriz. Yani bir ejder daha her zaman bir eksikliği olur ejdere karşı. Yani istediğin tam olarak çıkmayabilir. Ama bizim amacımız siyah olup ejderden ırk standardı olarak daha iyilerini üretmek. Belki o ejderin karakterini yakalayamayabiliriz. Belki o büyüklüğü yakalayamayabiliriz. Ama bence Yavuz'la bu dişinin altından karakter olarak çok güzel köpekler, çok sert köpekler, basar olarak hatasız köpekler ve büyüklük olarak da bence bizim gözümüzü doyuracak nitelikte 84-85, tabii ki üstü olsun isteriz ama sallı böyle taş gibi 84-85 bir siyah çıktı mı ben okeyim Cafer. Sen? Okeyiz abi. Yani senin böyle önceliğin ne? Mesela ilk böyle istediğin şey çok büyük olması mı? Çok karakteri sert olması mı? Basarı böyle çok iyi olması mı? Yani öncelik sırana göre ne istersin bunların altından? Ya ben köpeğimin tam olmasını isterim. İster 80 santim tam olsun, ister 90 santim tam olsun. Sen konuş ben alıyorum. Yani benim hayalimdeki köpek, bizim Barut'u biliyorsunuz arkadaşlar. Barut gerçekten yaklaşmıştı hayalimdeki köpeğe. Kemik Ama, kalınlığı olarak. evet, eksikleri neydi Barut'un? Kemik kalınlığı ve biraz da beden kalınlığıydı. Ben Barut'un bir tık Yavuz kalınlığında siyah olması benim gerçekten tercihimdi. Barut benim kriterlerime en çok uyan köpeklerden birisiydi ki zaten köpekleri bırakmama rağmen Barut'u bırakmadım. Barut'tan vazgeçmemiştim. Ama nasip olmadı. Barut da bir Kurban Bayramı'nda öldü. Ama bir Barut'u tekrardan istiyorum gerçekten. Evet arkadaşlar, biraz atarını da gösterelim dedik size. Şurada tanımadık köpekler var. Çok fazla yanaştırmadan. Bakın, dün gelmiş bir köpek. Bizi bilmiyor, daha sahibini bilmiyor. Ama sosyal anlamda gerçekten çok sağlam.
Hiçbir şekilde çekincesi yok. Ortamdan. Diğer köpeklere karşı çekinmiyor. Kuyruk dik. Kendinden emin. Ben karakterini beğendim. Hani Evet, şu evet. an Hiç tabii ki- yabancılığı yok. evet çok belli etmez kendini ama ilk izlenim olarak ben karakterini beğendim. Geziyor, ediyor. Arkadaşlar şöyle basısını da gösterelim. Gel. Gel. Kızım. Yürüyüşü nasıl? Güzel. Öyle çok fazla zorluyor mu? Yok yok, zorlamıyor. Ya böyle zorlayan köpekler de beni var ya. Hiç keyif vermiyor yürütürken, gezdirirken. Hırlıyor bak. Oluyor mu? He. Rüzgar ya. O konuda rüzgar beni delirtiyor ya. Evet. Baksana ne güzel geziyor ya, maşallah. Evet, ipte gezmesini biliyor. Aynen. Böyle bir temposu var. O temposunu Evet. da hiç bozmadan devam ediyor. Arkadaşlar isim de koyacağız. Bir Cafer'le bir düşüneceğiz. Belki kendi ismini de abiye hiç sormadım. Kendi Evet ismi abi, de hiç ismini de sormadık. evet devam ederiz kendi isminden de belki. Cahar istersen kapanış yapalım. Şöyle Tamam. güzel bir yeşillikte. Gel istersen. Şurası iyi. Aha. Gel kızım. Evet. Şuradan al. Şöyle. Arkadaşlar yavaş yavaş yoluna girmeye başlayacak her şey. Zor olacak ama güzel olacak inşallah. Bu dişimiz de bu şekilde. İstediğimiz şeyler inşallah çıkar. İlk temennimiz yavrulara bakması. Çünkü anneliği iyi olan dişiler her zaman bizim için ön planda oluyor. Diğer türlü yavru büyütmek çok zor arkadaşlar. Cafer sen de söyle istersen son düşüncelerini. Düşüncelerim görmeden bilemeyiz tabi ama Ulaş'ın dediği gibi köpeğiniz istediği kadar güzel, yakışıklı, dört dörtlük olsun. Altında yavru bakamadıktan sonra çok da bir şey ifade etmiyor açıkçası. O yüzden bakacağız bakalım bu hanımefendiye. Ama benim en çok güvencim Yavuz zaten. Yani Yavuz zaten bu dişimizin soyu da çok iyi olduğu için altından güzel şeyler geleceğini düşünüyorum. Tabii bir kameramanımız olmadığı için şu anda Ulaş çok video dahil olamıyor. Açıkçası bu da birazcık canımız sıkmıyor değil. Ama yapacak bir şey yok şu anda. Ama yapacak bir şey yok. Bu şartlarda şu anda... Arkadaşlar öyle bir yoğunluk var ki bizim Evet. kendi işlerimizle ilgili. Valla benim işim hafta sonu ağırlıklı. Cafer'in işi hafta içi ağırlıklı. Birbirimizi yakalamamız çok zor oluyor. Bütün şartları zorluyoruz sizler için. İnşallah her şey daha güzel olacak. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayalım.